Kefaret. Tanrı, İsrail ulusunu Mısır'daki kölelikten kurtardı ve onları ataları İbrahim'e vaat ettiği topraklara götürmeye başladı. Sina Dağı'nın eteklerine ulaştıklarında, Tanrı, İsraillilere 10 buyruğu verdi. Halk, Musa'ya kesin bir şekilde söyledi, Rabbin söylediği her şeyi yapacağız. Fakat bu, Tanrı'nın yasalarına tamamen itaat etmeyi gerektiriyordu. Eylemlerinin, sözlerinin ve hatta düşüncelerinin her biri kusursuz yasasına göre yargılanacaktı. Tek bir buyruğu bile çiğnemişlerse, günahtan suçlu ve ebedi ceza tehlikesi altında olacaklardı. Tanrı bir ayna gibi işleyip insanlara yüreklerinin onun mükemmel karakteriyle karşılaştırıldığı zaman ne kadar günahkar olduğunu göstermesi için 10 buyruğu verdi. Yasanın verilmesi, Tanrı'nın kurtuluş planının önemli bir parçasıydı. Tanrı, eğer insanlar günahkar olduklarını anlayabilirlerse, onları günahlarından kurtarmak için birilerine ihtiyaç duyduklarını anlayacaklarını biliyordu. O kişi, vaat edilen kurtarıcıydı. Ancak kurtarıcı gelene kadar, Tanrı, halkının affedilmesi ve günahları için hak ettikleri cezayı almamasının bir yolunu göstermeye devam etti. Çünkü orada, Sina Dağı'nda, Tanrı halkına sadece yasayı vermekle kalmadı. Aynı zamanda Tanrı, Musa'ya kefaret planını da açıkladı. Kefaret, Tanrı'nın yargısının bağışlamasıdır. Tanrı, günahkar insanlara yargısını diretmek yerine bundan sakınmanın bir yolunu sağlıyordu. Kefaret için tüm şartlar, toplanma çadırı adı verilen görkemli taşınabilir bir yapıda gerçekleştirildi. Toplanma çadırında Tanrı halkına şu sözü verdi: İsrailliler arasında yaşayacak, onların Tanrısı olacağım. Tanrı mutlak olandır. Yani aynı anda her yerdedir. Fakat halkının Tanrı'nın onların yanında olduğunu gerçekten anlayabilmesi için Tanrı varlığını toplanma çadırının üzerinde durmaya gelen bir bulutla gösterdi. Daha sonraları toplanma çadırı yerini tapınak adı verilen kalıcı bir yapıya bırakacaktı. Ancak o gün gelene kadar toplanma çadırı bağışlanma ile ilgili tüm faaliyetlerin merkezi olacaktı. Geçmişte Nuh ve İbrahim gibi Tanrı'nın yolundan giden insanlar ona sunular ve adaklar sunmuştu. Fakat şimdi toplanma çadırıyla Tanrı İsraillilere sunularını getirecekleri yapısal bir yol verdi. Bu talimatlar onlar için Mısır'dan çıkış ve Levliler kitaplarında kaydedildi. Tanrı ayrıca Tanrı'nın şartlarını yerine getirirken ulusu temsil edecek adamları seçti. Onlara kahinler dendi. Kahinler artık toplanma çadırında Tanrı'ya sunuları ve adakları getirecek olanlardı. Kahinlerin liderine baş kahin ismi verildi. Tanrı İsraillilere şöyle dedi: İçinizden biri Rabbe sunu olarak bir hayvan sunacağı zaman sığır ya da kuzu sunmalı. Yalnız öyle her hayvanı sunamazlardı. Tanrı onlara çok özel talimatlar verdi. Onlara kusursuz bir erkek sunmalı dedi. Rabbe sunulan bütün hayvanlar mükemmel olmalıydı. Kusurları olamazdı. Bu Tanrı'nın zorunlu tuttuğu ahlaki mükemmelliği temsil etmekteydi. Ayet şu şekilde devam ediyor: Onu Rabbe sunmak için toplanma çadırının giriş bölümüne getirmezse halkın arasından atılacaktır. Buradaki adamın kendini Tanrı'ya sunmadığına dikkat edin. Adamın kendisi hiçbir zaman incelenip sorguya çekilmemiştir. Hiç kimse ona şu soruları sormadı: Dua ettin mi?
Yoksullara yardım ediyor musun? İyi bir vatandaşlık yapıyor musun? Hayır. Adam sorguya çekilmedi. O adam bir günahkardı. Hayvan incelendi. Hayvanın mükemmel olması gerekiyordu. Kusurları olamazdı. Hayvan adamın ikamesiydi. İkame bir başkasının yerine alana denir. O gün o hayvan incelendi ve o hayvan adamın yerine kabul edildi. Elini yakmalık sununun başına koymalı. O adam elini hayvanın başına koyduğunda ben bir günahkarım diyordu. Ama ben bu hayvanı benim yerime ölecek ikame olarak getiriyorum. 4. ayet şöyle der. Sunu kişinin günahlarının bağışlanması için kabul edilecektir. Unutmayın, kefaret Tanrı'nın yargısını başka tarafa çevirmektir. Adama Tanrı şöyle diyordu. Bu hayvan senin suçundan dolayı senin yerini alıyor. Yargımı senin üzerinden kaldıracağım. Ve günahın bedeli ölüm olduğu için o adam yerine hayvan öldürüldü. Onun kanı dökülmüştü. İbraniler 9. bölüm 22. ayette Tanrı der ki kan dökülmeden bağışlama olmaz. Ve Levililer 17. bölüm 11. ayette Tanrı şöyle der. Çünkü canlılara yaşam veren kandır. Ben onu size sunmakta, kendinizi günahtan bağışlatmanız için verdim. Kan, yaşam karşılığı günah bağışlatır. Bir başkasının yerine bir can feda edilmişti ve Tanrı kurbanın kanını görünce adamın yerini bir kurban aldığı için yargısı adamdan uzaklaştırıldı. O hayvan günah mı işlemişti yoksa Tanrı'nın emirlerine itaatsizlik mi etmişti? Hayır. Hayvan tamamen masumdu. Günahı işleyen adamdı. Tanrı'nın buyruklarına itaatsizlik eden adamdı. Suçlu olan oydu. Günahkar olan oydu. Ve günahın bedeli ölüm olduğu için adam ölmeyi hak etmişti. Fakat adam yaşayabilsin diye bir hayvan öldü. Masum biri suçlu bulunan kişinin yerine öldü. Ve böylece Tanrı'nın yargısı geri çevrilmişti. Bir insan için kefaretin böyle yapılması gerekiyordu. Ancak her yıl bütün ulusun günahları için kefaret yapılacak özel bir gün vardı. Bugüne günahların bağışlanma günü ismi verilmişti. Tanrı şöyle diyor: "Bu sizin için sürekli bir yasadır. İsrail halkının bütün günahlarını yılda bir kez bağışlatmak için verildi." Bu olay toplanma çadırında gerçekleştiriliyordu. Toplanma çadırı 2 odaya bölünmüştü. Kutsal yer ve en kutsal yer. En kutsal yerin içinde 10 buyruğu içeren altın bir kutu vardı. Bu buyruklar Tanrı'nın kutsal yasalarıydı. İnsanlarla yapmış olduğu antlaşmaydı. Bu nedenle kutuya antlaşma sandığı denildi. Antlaşma sandığının bağışlanma kapağı adı verilen bir kapağı vardı. Burada Tanrı halkına varlığının en kutsal yeri dolduracağına söz vermişti. Tanrı şöyle dedi: "Çünkü ben kapağın üstünde bulut içinde görünüyorum." Tanrı kutsaldır. Yani onda hiçbir kötülük olmaksızın tamamen saf demektir. Ancak insanlar günahkardı. Ve Tanrı'nın mutlak kutsallığından dolayı insanların onun huzuruna yani en kutsal yere girmesini kesinlikle yasakladı. En kutsal yere
erişimi engelleyen kutsal yerle en kutsal yer arasında asılı, kalın, çok katmanlı, zengin işlemeli bir perde var. Bu perdeyle Tanrı, insanlara günahkar insanın kutsal Tanrı'dan ayrıldığını gösteriyordu. Hiç kimsenin perdenin arkasına geçip en kutsal yere girmesine izin verilmedi. Tanrı onları, eğer biri perdenin arkasına geçip Tanrı'nın huzuruna çıkarsa kesinlikle öleceği konusunda uyardı. Ancak günahların bağışlanma gününde biri perdenin arkasına geçip en kutsal yere gitti. İbraniler 9. bölüm 7. ayet şöyle der: "Ama iç bölmeye yılda bir kez yalnız başkâhin girebilir. Üstelik kendisi için ve halkın bilmeden işlediği suçlar için sunacağı kurban kanı olmaksızın giremez." O gün başkâhin bütün milleti temsil ediyordu. Ulustaki her insan günah işlemişti. Ve günahın bedeli ölüm olduğu için hepsi ölmeyi hak etmişti. Perdenin ardında başkâhin antlaşma sandığıyla karşılaşmıştı. Antlaşma sandığının içinde Tanrı'nın kutsal yasaları 10 buyruk, yani insanların yerine getiremediği yasalar vardı. Tamamen günahkarlıklarını, kınanmayı ve ölümü hak ettiklerini gösteren yasalar. Levililer 16. bölüm 15. ayette Tanrı başkâhine kurbanının kanını almasını, onu bağışlanma kapağının üzerine ve önüne serpmesini buyurdu. Orada bağışlanma kapağının üstünde Tanrı'nın varlığı vardı ve onun altındaysa insanları mahkum eden yasalar vardı. Fakat şimdi kutsal Tanrı ile günahkar adam arasında suçluların yerine ölen masum kurban kanı vardı. Tanrı aşağı baktığında onları mahkum eden yasayı görmek yerine onlar yerine ölen kurbanın kanını görmeyi seçti. Ve bu şekilde Tanrı'nın yargısı halktan uzaklaştırıldı ve bağışlanma gerçekleşmişti. Kurbanlar aracılığıyla Tanrı yargısını halktan uzaklaştırdı. Ancak bu kurbanlar onların günahlarını onlardan uzaklaştırmadı. Aksine günden güne ve yıldan yıla insanların ne kadar günahkar olduklarını sürekli hatırlatıyorlardı. İbraniler 10. bölüm 1. ayet bu kurbanların gerçeklerin kendisinin değil, yalnızca gelen güzel şeylerin gölgesi olduğunu açıklar. Görüyorsunuz, o sırada insanlar bunu anlamamış olsalar da her kurban Tanrı'nın sonsuz kurtuluş planındaki bir resimdi. Bir hayvanın kanının her dökülmesi, Tanrı'nın yargısını sonsuza kadar geri çevirmek için kanın akacağı gelecekteki bir güne işaret etti. Her zaman bir hayvanın kurban olarak sunulması, masum olanın gelip suçlu olanların yerine öleceği bir gelecek gününe işaret etti. Sadece halkın günahları için değil, tüm dünyanın günahları için bağışlanmanın yapılacağı bir güne. İsrailliler vaat edilen toprakların sınırına ulaştığında Tanrı'ya karşı bir ayaklanma oldu. İsrailliler Tanrı'nın gücüne güven duymadıkları için ülkeye girmeyi reddettiler ve onun yerine Mısır'a geri dönmeyi talep ettiler. Tanrı, onların itaatsizliklerinin bir sonucu olarak sadece çocuklarının ülkeye girmesine izin verileceğini açıkladı. Tanrı daha sonra onları tekrar çöle götürdü ve çocukları vaat edilen topraklara girebilecek kadar yaşlanıncaya kadar 40 yıl boyunca dolaşacaklardı ve ülkeye girmeyi reddeden yaşlı nesilse öldü. Çölde Sayım 21. bölüm bu 40 yıl boyunca çölde gerçekleşen önemli bir olayı anlatıyor. Tanrı, halkını Mısır'dan getirmiş ve onları kölelikten kurtarmıştı.
ve ona yönelik sürekli söylenmelerine rağmen Tanrı halkını dikkatli bir şekilde çölden geçirmiş, tüm tehlikelerden korumuş ve günlük olarak ihtiyaç duydukları yiyecek ve suyu sağlamıştı. Ama çölde Sayım 21. bölüm 5. ayet şöyle der: Tanrı'dan ve Musa'dan yakınarak "Çölde ölelim diye mi bizi Mısır'dan çıkardınız?" dediler. Burada ne ekmek var ne de su. Ayrıca bu iğrenç yiyecekten de tiksiniyoruz. Tanrı aleyhine olan bu isyan karşısında yalnızca İsrail'in tarihinde kendine yer alacak bir dizi dramatik olaya neden olmadı. Aynı zamanda onun ebedi kurtuluş planının çarpıcı bir resmini çizdi. Halkın ona karşı isyanı yüzünden çölde Sayım 21. bölüm 6. ayet şöyle der: Bunun üzerine Rab halkın arasına zehirli yılanlar gönderdi. Yılanlar ısırınca İsraillilerden birçok kişi öldü. Bu yılanlardan gelen zehir tamamen ölümcül bir zehirdi. Yılan ısırığının tedavisi yoktu. Hastane yoktu. Zehrin etkilerini tersine çevirecek ilaç yoktu. Bu yılan ısırığı ölümcüldü ve ısırılan herkes kesinlikle ölüyordu. İsrailliler içinde oldukları tehlikeyi fark ettiklerinde halk Musa'ya gelip "Rab'den ve senden yakınmakla günah işledik. Yalvar da Rab aramızdan yılanları kaldırsın" dedi. Bunun üzerine Musa halk için yalvardı. İnsanların kurtuluş çığlığına karşılık olarak Tanrı tam bir iyileşme sağlamak üzereydi. Bu iyileşme sadece zehrin etkilerini tersine çevirmiyordu. Tanrı tarafından serbestçe sunuluyordu. Tanrı, halktaki her bir kişiye, yaşına, cinsiyetine, sosyal durumuna ve hatta ona karşı isyanına bakmaksızın ölüm yerine yaşam sunuyordu. Çölde Sayım 21. bölüm 8. ayette şöyle der: Rab Musa'ya bir yılan yap ve onu bir direğin üzerine koy. Musa tunçtan bir yılan yaptı ve onu direğe astı. Ama bu yılan ibadet edilecek bir put değildi. Çünkü kutsal kitap boyunca Tanrı putlara ibadet etmeyi kesinlikle yasaklar. Bu tunç yılanın büyülü güçleri de yoktu. Tanrı'nın Musa'ya bu yılanı bir direğe koymasını söylemesinin nedeni, halka ona güvenmesi için bir fırsat vermekti. Tanrı'nın sağlayacağı şifa kimseye zorla uygulanmayacaktı. Her bir kişi kendisine Tanrı'nın sunduğu şifayı kabul edip etmeyeceğini seçmek zorundaydı. Tanrı Musa'ya şunu halka duyurmasını söyledi: Isırılan herkes ona bakınca yaşayacaktır. Birisi Tanrı'nın söylediğine inandığı ve o yılana baktığı zaman anında o kişiye şifa ve yaşam veriliyordu. Ama ya o gün kalabalıktan biri şöyle dediyse? Ne? Tek yapmam gereken şey sadece bakmak mı? Hayır. Bu çok kolay. Gerçekten çok basit duruyor. Hayır, buna hayatta inanmam. Hayır, böyle bir şey yapmayacağım. O kişiye ne söylerdiniz? Gururlu olmayı kes. Sadece bak, Tanrı'nın söylediğine inan, ona güven. Ya da biri şöyle deseydi, gerçekten bu bakma olayının gerekli olduğunu sanmıyorum. Ben çok iyi bir insanım. Gerçekten Tanrı'nın bana bakıp yüreğimdeki iyiliği ve tüm iyi işlerimi göreceğini ve Tanrı'nın beni iyileştireceğini düşünüyorum. Bunun doğru olduğunu düşünüyor musunuz? Tanrı onları sadece iyi oldukları için iyileştirir miydi? Hayır. Bir insanın ne kadar iyi olduğu önemli değildi. Eğer o insan yılana bakmazsa o kişi kesinlikle ölür. Ve son olarak ya birisi şöyle söyleseydi: bakmak isterdim, gerçekten isterdim. Ama sorun ailem ve arkadaşlarım. Bakın, onların bakacaklarını sanmıyorum.
Ve ben yaparsam benim için ne düşünürler, ne derler? O yüzden ben de bakmayacağım. Siz ne derdiniz? Ben şöyle derdim. Arkadaşım, etrafındakiler yaşamı reddetmeyi seçtikleri için çok üzgünüm. Ama sen hala yaşamayı seçebilirsin. Onlar yüzünden hayatı reddetmek zorunda değilsin. Bu senin tek umudun. Çölde o gün binlerce insan yaşam ve ölüm arasında durdu. Hepsinin de aynı seçimi yapmaları gerekti. Tanrı'nın söylediklerine güvenip bakacak mıyım? Ya da onu dinlemeyi reddedip ölecek miyim? Çölde Sayım 21. bölüm 9. ayet şöyle der. Yılan tarafından ısırılan kişiler tunç yılana bakınca yaşadı. Tanrı her zaman söylediğini yapar. Onun sözüne güvenebilirsiniz. Ve o gün insanların fark etmediği şey ise Musa'nın çöldeki yılanı yükselttiği gibi kurtarıcının da tunç yılan gibi yükseleceği bir günün gelecek olmasıydı. Çölde gerçekleşen bu olay sonsuz ölümle karşı karşıya kalanlara günahlarının yargısını çekmeme seçeneğinin verileceği ve bunun yerine sonsuz yaşamı kabul edeceği bir gelecek gününe işaret ediyordu. Bir adam bir kurban getirdiğinde adamı incelemek yerine kahin kuzuyu inceledi. Kuzu getiren adam Tanrı'nın yasalarını ihlal eden ve onu memnun edemeyen bir günahkardı. Hiçbir kusuru olmayıp mükemmel olarak bulunması gereken kuzuydu. Aynı şekilde Tanrı onun yasalarını ihlal edeceğinizi biliyordu. Bu yüzden zaten kurtarıcıyı göndermeyi çoktan planlamıştı. Mükemmel hayatı yaşayacak ve sizin yerinize Tanrı tarafından o incelenecekti. İncelendikten sonra kuzu öldürüldü. Adam suçluydu ama ölen kuzuydu. Böylece Tanrı, yargısının insandan uzaklaştırılmasına izin verdi. Her bir kurban sunulduğunda, suçlu olanların yerine masum biri öldü. Her ölüm, günahınızın sorununu çözmek için yapılacak nihai kurbana işaret ediyordu. Yılda bir kez olacak şekilde günahların bağışlanma gününde başkâhin Tanrı'nın huzuruna girdiğinde kurbanın kanı bağışlanma kapağına serpildi. İnsanları yargılamayı seçmek yerine Tanrı, insanlar için ölenin kanını görmeyi seçti. Ve Tanrı'nın yargısı uzaklaştırıldı. Bu da bütün dünyanın bağışlanması için kanın akacağı bir güne, Tanrı'nın sizin için bağışlanma sağlayacağı gelecekteki bir güne işaret ediyordu. Çölde Tanrı'ya karşı olan bir isyan sırasında insanları ısırması için zehirli yılanlar gönderildi. Tanrı ısırılanların yaşayabileceği bir yol sağladı. Sadece tunç yılana bakmak zorundaydılar ve ardından iyileşeceklerdi. Yılan ısırığı ölümcül olduğu gibi bizde de günah adı verilen ölümcül bir durum var. Tanrı halkın yaşaması için bir yol sağladığında aslında bu Tanrı'nın dünyaya sunacağı kurtuluşun bir resmiydi. Bize sunacağı yaşamında.
Yücelik ve güç, sonsuzlara dek bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış Mesih'in olsun. Vahiy 1. bölüm 5. ve 6. ayetler.